Bu video tanıtım ve eğitim amacıyla çekilmiştir. Tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bugünkü videomuzun konusu Blood Volume Pulse. Yani kan hacminin parmak ucuna takılan saturasyon benzeri bir sensörle pulse olarak yani atım olarak ölçüldüğü bir sistemden bahsedeceğiz. Blood Volume Pulse isminden de anlaşıldığı gibi kan akışı ile ilgili bir sensör. Kan akışı demek kalp demek, yani buradaki pulse yani atım kısmı kalbimizin atmasını ölçen bir sensör olduğunu bize anlatıyor. Blood Volume Pulse sensörü aslında bu göğüs üzerine takılarak yapılan EKG ölçümünün basitleştirilmiş bir versiyonu diyebiliriz. Parmağımıza taktığımız saturasyon probu gibi bir prob sayesinde parmaktaki kılcal damarların içinden geçen kan miktarını zamana dayalı olarak ölçüyor ve ölçtüğü miktarı ister hacim olarak ister farklı bir şekilde, yalnız hacim derken mililitre anlamında değil, bağıl hacim olarak, yani önceki ile sonraki saniye içindeki hacim değişikliklerine göre bize grafiğe döküyor. Bu grafiğe döküşün sonucunda da bize birçok analiz yapmamızı ve terapi yapmamızı sağlayan bir sistem. Bu grafiklerin bilgisayar ortamında ne şekilde olduğunu eğer merak ederseniz üstteki karttan bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu grafiklerle neler yapabileceğimizi orada görebilirsiniz. Blood Volume Pulse sensörü genellikle nabzı ölçmek için kullanılan ama nabızla birlikte HRV'yi yani Heart Rate Variability de ölçmeye çalışan bir sensördür. Heart Rate Variability'nin iki bileşeni var. Bunun bir tanesi kan yani kalp atışı, ikincisi de solunumumuz, nefes alma şeklimiz. Blood Volume Pulse genel olarak terapisel anlamda kullanıldığında kalbimizi yavaşlatıp yavaşlatamadığımızı veya ne zaman yavaşladığını, ne zaman hızlandığını ölçtüğümüz ve onu görüntü olarak, görsel olarak gördüğümüz etkili bir sensör ve yazılım setidir. Blood Volume Pulse'da yapılacak birçok çalışma var. Bu çalışmaların başında yine heyecan, stres ve strese karşı koyabilme veya stres faktörleri geldiğinde, yani dışarıdan bir uyaran, bir stimülan geldiğinde ona karşı oluşan tepkiyi veya tepkisizleştirmeyi, yani o stimulana karşı kişiyi tepkisizleştirmeyi başarmaya çalışan bir terapi şekli ve araştırma şekli mevcut. Bunun ötesinde yine stres faktörlerinde, meditasyonda veya well-being dediğimiz yine wellness veya well-being'de kişinin kendini rahat hissetmesinde ve bu rahatlıkla beraber ferahlık duygusu, rahat uyuma gibi, mutluluk artışı gibi veya huzur artışı gibi, yani özetle meditasyonun yol açtığı birçok duruma benzer durumları oluşturmak için terapi anlamında BVP sensörü ve yazılımı kullanılabilmektedir. BVP sistemimiz Nexus cihazlarımızın bir parçasıdır ve bu sensör genellikle solunumla birlikte kullanılır. Ancak tek başına kullanıldığında da özellikle vazodilasyon ve vazokonstriksiyon, yani damarlarımızın ne zaman genişlediğini ve ne zaman daraldığını ölçen, dolayısıyla damar içinden geçen kanın hacmini, zaten ismi üstünde kan hacmi, atımı diye çevirebileceğimiz bir sensördür. Damarın içinden geçen kan miktarını da ölçen bir sistem bu. Damar içindeki kanın bize nerede gerektiğine gelecek olursak da BVP sensörü özellikle beynimize giden kanı kontrol edebileceğimiz bir sensördür. Çeşitli terapi çalışmalarından sonra damarlarımızın genişlemesini veya daralmasını, vazodilasyon veya vazokonstriksiyonunu görsel olarak bize gösterir. Bu görselleri gördükten sonra damar genişliklerimizi belli bir oranda kontrol altına alabileceğimiz bir duruma gelebiliriz. İşte bu durum özellikle migren gibi veya çeşitli tip baş ağrıları yaşayan insanlarda çözüm olarak bazen geçerli olabiliyor. Burada yapılan şey beyne giden kan miktarının azaltılmasını sağlamak. Kan miktarı, yani hacmen giden kanın azalması beyindeki basınç yükünü azaltmış olur. Beyin daha az basınca maruz kalır. Daha az basınca maruz kaldığı zaman da işte çeşitli tip baş ağrıları veya bazı tür migrenlerin geçtiğiyle ilgili bilimsel çalışmalar vardır. BVP, vazokonstriksiyon ve vazodilasyon çalışmaları sayesinde özellikle belli bölgelerimizin, ki burada hedef bölge beyindir, kanlanmasındaki etkimizi ortaya koymaya çalışan veya bunu sağlamaya çalışan bir sensör olarak karşımıza çıkabiliyor. Ancak genel olarak baktığımızda özellikle stres profili çıkartılmasında veya işte yine bilimsel araştırmalarda veya sporcu müsabaka seçimlerinde işte hangi sporcu daha sakin kalabiliyor, hangi sporcu daha zorlanıyor gibi yapılması gereken seçimlerde veya işte sahneye çıkılacaksa ve bir takım oluşturuluyorsa ve bir ekip kuruluyorsa, şarkı, türkü gibi şanla ilgili bazı şeyler varsa özellikle bu konularda Blood Volume Pulse sensöründen çok rahat faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi heyecan, stres, korku
yine stres profili çıkartılması ve bunların giderilmesi, yani gevşeme egzersizleri için özellikle solunumu birleştiği zaman Blood Balloon Pulse oldukça etkili bir sensördür. Bu uygulamalar tabii ki tek tek çok fazla anlam ifade etmiyor. Ancak sizler yapacağınız bilimsel çalışmalarda bu sensörü diğer sensörlerimize birleştirerek veya dışarıdaki bazı farklı makinelerin veya sistemlerin sensörleriyle birleştirerek çok daha farklı araştırmalara gidebilirsiniz. Ancak genel olarak yapılan çalışmalar, özellikle spor alanında, yani antrenman ve hareketli alanlarda yapılan çalışmalar özellikle imgeleme üzerine, yani kişinin veya sporcunun yapacağı işi ya da yapacağı net olan bir serbest atışı olabilir, dalma olabilir, yüzücüyse kule atlama olabilir. Bunun gibi belli olan ve hayatında sadece bir kere yapıp madalyaya gitmesi gereken işlerde imgeleme taktiğiyle, düşünsel gücüyle bir yandan yapacağı hareketleri ve yapacağı şeyleri düşünürken kalbini yavaşlatması ve bunun sonucunda da gerçek müsabakaya çıktığı zaman yine kalbini yavaş tutarak heyecanını azaltması yönünde oldukça güzel terapilere yol açabilen sistemlerdir. BVP ile ilgili söylediğim gibi çok detaylı bilgilerimiz var. Bunlar yazılım üzerinde ne şekilde kullanıldığı, onlara yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında eğer BVP ile ilgili merak ettikleriniz varsa zaten ilerleyen videolarda da multimodal sistemlerden bahsederken yine BVP'yi entegre bir şekilde anlatacağız. O videolarımızı da izleyebilirsiniz.